Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu çanta yapılışını paylaşacağım. Yine ünlü bir markaya ait, dünyaca ünlü bir markaya ait marka challenge videosuyla karşınızdayım. Bu tarz videoları çok seviyorsunuz. Ben de elimden geldiğince farklı modeller bulup hemen yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben de çalışmaktan çok mutluyum çünkü. Yorumlarınızda beni inanılmaz derecede motive ediyorsunuz. O yüzden farklı modeller bulup hemen üretip sizlerle paylaşıp sizlere aktarmak istiyorum. Bu çantamda da raf ip kullandım. İlk defa raf ip kullandım. O yüzden ilk defa kullandığım için sanırım birazcık beni zorladı. Başlangıçta hani kağıt ipin sertliğine elim alıştığı için sanırım birazcık zorladı. Fazla çektiğim için koptu. Hassas bir ip sanırım ama zamanla alışacağımı düşünüyorum. Diğer türlü aslında kağıt ipe göre örmesi daha kolay, daha yumuşak bir dokuda sanırım. Yani öyle hissettim en azından ben. Ve ipime uygun 4 milim tığ kullandım. 2 tane renk kombinledim. Modelde de bu şekildeydi. Turkuaz yerine bir tane pembe rengi vardı. Dilerseniz onu da yapabilirsiniz. Ben farklı bir renk olsun diye bunu tercih ettim. Bir de bir aynı çalışmaya çalıştım. Bakın yan kısmı ve şu şekilde bir tane taban aslında bir bütün halinde örüp buraya sabitliyoruz. Önce ön gövde ve arka gövdeyi ördükten sonra yan kısmını örüp sabitliyoruz. Ondan sonra şu şekilde küçük bir tane çantamız var. Bunu da buraya halka yardımıyla tak çıkar şekilde kombinledim. Bakın isterseniz şöyle çıkartabiliyorsunuz. Kullanmak istemezseniz ya da kullanmak istediğinizde buraya takabiliyorsunuz. Yani tamamen tercih meselesi. Bu da inanılmaz güzel oldu. Ben çok sevdim. Bakın bu çok minnoş bir şey oldu yani. Modelde de aynı şekildeydi zaten. Modelde farklı olarak bir tane daha askısı bulunuyordu. Ayarlanabilir uzun askı. Onu bulamadığım için tek kısa askısını kullandım. Kısa askı bu şekilde zincir tercih edilmişti. Gold zincir kullanılmıştı. Ben de yine aynı şekilde gold zincir kullandım. Sadece dediğim gibi uzun askıyı bulabiliyorsanız onu da tercih edebilirsiniz. Hani yandan uzun bir şekilde kullanmak isterseniz o şekilde de kombinleme yapabilirsiniz. Diğer türlü bakın bunlar da buradan bu şekilde tak çıkar olduğu için kullanımı gayet kolay oluyor. Bir önceki çantamızda da bu şekilde bir askı kullanmıştım. Askımız hazır bir şekilde aldığınızda 1 metre 20 santim uzunluğunda oluyor yaklaşık. Onu da çok uzun geliyor. Bana en azından uzun geliyor. Bu şekilde kısaltıyorum. Kısalttığım kısmından da bakın bir kısmını buraya taktım. Ne kadar? 3-4 tane. Zinciri de buraya ilave ederek buraya kombinlemiş oldum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Video içerisinde de bahsediyor olacağım zaten. Onun dışında fermuarlama ve astarlama yaptım. Yine kısaca videomun içerisinde de bahsedeceğim. Elinizde olan bir kumaşı kullanabilirsiniz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bir yumak yeterli olacak. Krem rengimde 150 gram tercih etmiştim. Bir yumağın tamamını kullanmadım. Hala elimde bir miktar var. Diğer rengimde ise turkuaz olan da 50 gramdı yaklaşık. 50 gramın tamamını kullanmadım. Bunu da söylemek istiyorum. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için inanılmaz derecede önemli. Aklınıza takılan bir şey olursa soru kısmına sorabilirsiniz. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Benimle paylaşabilirsiniz. Dilerseniz şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle iplerim hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu şekilde rafya ip kullanacağım. 2 renk kullanacağım. Modelde de 2 renk bulunuyordu. Renkli olan ipim 50 gram. Diğer ipim ise 150 gram ağırlığında. Ve 4 milim tığ kullanarak örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Öncelikle renkli ipimi kullanacağım. İpimin ortasına tığımı yerleştiriyorum. Bir kez döndürüp zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Toplamda 27 adet zincir çekiyoruz. 27 adet zincirimizi çektikten sonra 27. zinciri parmağımla tutuyorum. Bir tane daha fazladan zincir çekiyorum ve 27. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Hemen yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum.
tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıra sonunda son zincirimi içerisine batarak sıramı tamamladım ve toplamda 29 adet sık iğneye ulaşmış olduk. Sıra sonunda bir zincir çekerek dönüş sağladığım kısmı da sayarak 29 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Daha sonra örgümün arka kısmını döndürüyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bakın bu şekilde ilmeğimde 3 tane, tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini tek seferde çekerek bir tane eksiltmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilerledim. Burada bir tane boşluğumuz, bir de zincir çekerek dönüş sağladığım nokta var. İkisini tam orta kısmından, bakın tam orta kısmından tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi şu şekilde yapmıyorum. Buraya 2 kez batmıyorum. 2 kez batınca da arttırma yapmış gibi oluyoruz. O yüzden tam orta kısmından yapıyorum. Diğer türlü sondaki zincirin üzerine batmazsak eğer, boşta bırakırsak orada sanki bir tane eksiltme yapmış gibi gözüküyor. O yüzden ben tam orta kısmına batıyorum ki bakın bu şekilde düz bir görüntü elde edebilirim. Bir tane zincir çektim. Şu an örgümün arka kısmındayım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi çektim. Tek seferde sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Bakın 1-2 tane boşluğum kaldı. Şurası da dönüş sağladığım nokta. Şimdi az önce anlatmak istediğim şuydu. Bakın buradaki boşluğa batıp bir de buradaki boşluğuma batmıyorum. Tam şöyle orta kısmına batacağız. Şimdi şuradan tığımı geçirdim. Sondaki boşluktan ipimi çektim. Sonra tam buradan bakın orta kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek eksiltmemi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra diğer rengimizin başlangıcını yapacağız. Burada 3 sıra boyunca turkuaz ya da mavi ne demek istiyorsanız 3 sıra boyunca gidiyoruz. Her renkte 3 sıra boyunca gideceğim. Diğer rengimin başlangıcını da şu şekilde yapıyorum. Hemen dibinden bağlayacağız. Şöyle ipimi düğümlüyorum. Daha sonrasında keselim. Arka kısmına dönüyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bu noktamda diğer rengime geçiş yaptığımda arka kısmında eksiltme yapmıyorum. Sadece ön kısmında eksiltme yapıyoruz. Başlangıçta ne yapmıştım? Arkaya döndüğümde bir tane eksiltme yapmıştım. İlk başlangıcımda her zincirde bir tane sık iğne yaptığım için dönüşümde hemen bir tane eksiltme yaptım arka kısmında. Daha sonra bir tane de ön kısmında eksiltme yaptım sıra sonunda. Şimdi diğer renge başlangıcımızı yaptığımızda bir tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Hiç eksiltme yapmadan yandaki boşluğa atlayıp bir tane daha sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda bakın şurada boşluğum, şurası da bizim zincir çekerek dönüş sağladığımız nokta. Ben buraya batıyorum. Bakın buradaki boşluğuma değil, zincir çekerek dönüş sağladığım noktadan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Burada düz bir görüntü elde edebilmek için sondaki zincir çekerek dönüş sağladığım noktaya batıyorum. Bakın ısrarla söylüyorum, daha sonra aklınız karışmasın diye. Daha sonra ön kısmına dönüyoruz. Bir tane zincir çektim. Öndeki hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaparak dönüşümü sağladım.
Daha sonra yandaki boşluğa atlayıp sık iğnemi yapıyorum ve devamında her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 1-2 tane boşluğumuz var. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve ilmeğimi de bırakıyorum. Daha sonra hemen yandaki yine zincir çekerek dönüş sağladığım noktadan boşluktan tığımı geçirdim. Bakın ipimi çektim. İlmeğimi yani çekmiyorum. Tığımda bırakıyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek bir tane eksiltmemi yapıyorum. Daha sonrasında bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek dönüşümü sağlamış oldum. Daha sonra devam ediyorum. Yandaki boşluğa atladım. Tek seferde çekiyorum ipimi. Yandaki boşluğa atlayıp tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Daha sonrasında ip değişikliğine gideceğiz. Sonuna geldiğimde bakın burası dönüş sağladığım nokta, burası da boşluğum. Dönüş sağladığım noktadan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Daha sonrasında az önce de söylediğim gibi rengimizi değiştireceğiz. Hemen dibinden diğer rengimizi bağlıyoruz. Kestim. İpimin arka kısmını dönüyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyor ve başlangıcımızı yapıyoruz. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım ve sıra sonuna kadar yine aynı şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Son 2 boşluğumuz kaldı. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğim tığımda kaldı ve sondaki boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde 3 ilmeğimi de çekerek eksiltmemi yapıyorum. Daha sonrasında diğer tarafa dönüyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Daha sonra yandaki boşluğa atladım. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa atladım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Her boşluğa bir tane sık iğne yaparak bir zincir çekip hemen dibindeki boşluğa batıp bir sıranın başlangıcını yapacağım. Buradaki sıra sonuna kadar ilerleyip geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Sonda 2 tane boşluğum var. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi çekmeden bıraktım. Hemen sondaki dönüş sağladığım boşluktan da tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Zincirle beraber 3 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çekerek eksiltmemizi yapıyoruz. Bu bizim son eksiltmemiz oluyor. Bakın bu şekilde baktığımızda 3, 6, 9. 9. sıramızda da eksiltme yaparak eksiltme kısmını tamamlamış olduk. Bundan sonra eksiltme yapmıyoruz. Artık diğer rengimizin başlangıcını yapalım. Yine aynı şekilde 3 sıra 3 sıra her renkte değişiklik yapacağız. 3 sıranın sonunda 3. sıramızın pardon. Ama onun dışında dediğim gibi eksiltme yapmadan ilerleyeceğiz. Bu şekilde blok blok ben saydığımda yani bölüm bölüm 7 tane bölüm yapacağız eksiltme yapmadan. Sondaki 3 sıramızda yine eksiltme yapacağız ki eşit bir görüntü elde edebilmek için. Eksiltme değil pardon. Sonda arttırma yapmış olacağız. Eşit bir görüntü elde edebilmek için. Rengimi değiştirdikten sonra dönüşümü sağlıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir sıranın başlangıcını yaptım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak dönüp geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilerledim geldim. Normalde ne yapıyorduk? Burada eksiltmemizi yapıyorduk ama artık eksiltme yapmayacağız. Az önce de söylediğim gibi. Burada bir tane boşluğum ve bir tane zincir çekerek dönüş sağladığım noktam var.
Ne yapıyordum? Boşluğa değil, zincir çekerek dönüş sağladığım noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Daha sonra arka kısmını dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Daha sonra yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi devamında hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bu kısmı göstermek istedim, aklınız karışmasın diye. Hemen en sondaki boşluğa batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra arka kısmını döndürüp bir zincir çekip dönüşümü sağlıyorum. Dibindeki boşluğa batıyorum. Hep bu şekilde dönerek ilerleyeceğiz. Az önce de söylediğim gibi bakın şurada göstermek istiyorum. Ben bir tarafını yaptım. 1, 2, 3 tane eksiltmemizi yaptık. Şu an bakın bu noktadayız. Hep 3 sıra boyunca gideceğiz. 3 sıra krem rengimizde, mavi rengimizde, krem rengimizde şeklinde sırasıyla değişecek. Ve bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra boyunca gideceğiz. Daha sonrasında yine arttırma yaparak buradaki eşit sayıya ulaşacağız. Hemen tamamlayıp geliyorum şimdi. Şimdi size bahsettiğim gibi 7 bölüm yaptım geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıra sonunda ipimi değiştirdim. Turkuaz rengimle başlangıcımı yaptım. Arttırma yapacağım yere kadar, yani sıra sonunda son boşluğum kalana kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ettim. Şimdi burada bakın sıra sonunda son bir tane boşluğum var. Ben ne yapıyordum? En uçtaki zincir çekerek dönüş sağladığım noktaya batıyordum. Tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Aynı bu tarafta bir kez ilmeğimizi çekip bir kez daha çekip sonra 3 tanesini toparlıyorduk ya, eksiltme yapıyorduk. Aynı öyle yaptığımız gibi burada da son boşluğumuza çift sık iğne yaparak arttırmamıza başlıyoruz. Daha sonra arka kısmını döndürüyorum. Örgümün bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yapacağım ve devamında bir zincir çekip bir sıranın başlangıcını yapıp sıra sonuna kadar ilerleyip geliyorum. Döndüm geldim, sıra sonuna kadar ilerledim. Son boşluğumuzun içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Tekrardan aynı boşluğa bir kez daha batıp bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Çift sık iğne yaparak sıramızı tamamlamış olduk. Bakın şu şekilde hafif dönüşü başladı. Yukarıya doğru dönmeye başladı. Diğer tarafta aşağıya doğru indiği gibi. Şimdi 3 sıra boyunca yaptığım için renk değişikliğine gidiyorum. Hemen dibinden ipimizi değiştirelim. İpimizi değiştirdikten sonra arka tarafını dönüyoruz örgümüzün. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa atlayıp bir tane sık iğne yapıyorum. Yine sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yapacağım. Sıra sonunda bir zincir çekip hemen dibindeki boşluğa batarak dönüşümü sağlayacağım. Sıra sonuna geldiğimde ise son boşluğuma 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani çift sık iğne yaparak arttırmamızı yapmış olacağız. Yine az önce de söylediğim gibi buradaki gibi kaç sıra boyunca gittik. Şimdi bir tane rengimizi yaptık. Arttırmamıza başladık. 3 sıra boyunca krem renkle gideceğim. 3 sırada turkuazla giderek sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi son sırama kadar ilerledim ve son boşluğuma geldim. Son boşluğumuza geldiğimizde birazcık zorluyor ama tığımızı geçiriyoruz. İpimi çektim ve tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Burada artık son boşluğumda arttırma yapmayacağım. Başlangıçta da söylemiştim ya, her boşluğa bir tane sık iğne yapmıştık. Eksiltme yapmamıştık. Bir sırada eksiltme yapmıştık. O yüzden burada da birinci yani son sıramızda arttırma yapmıyoruz. Son boşluğuma da bir tane sık iğne yaptım. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum ve burada artık ipimizi keserek gövde kısmını tamamlıyoruz. Bakın şu şekilde göstereceğim. Bu şekilde tamamlanmış oldu.
Aynı şekilde 2 tane parça yapıyoruz. Ben dediğim gibi daha önce bir tanesini çalışmıştım. İkinciyi sizinle beraber yaptım. Daha sonra yan kısımlarını yapacağız. Ama yan kısımlarına geçmeden önce şu parçada yapalım beraber. Üstlerine bir sıra boyunca sık iğne gideceğiz. Boydan boya. Onu da göstermek istiyorum nasıl yapacağımı. Bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapalım. Hemen kenar kısmından, burası tersti, şurası ön kısmı. Hemen kenar kısmından, yani son sık iğnemizin içerisinden bakın tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. Tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Burada önemli olan her boşluktan, yani her sık iğnenin içerisinden tığınızı geçirip sık iğnenizi yapıyor olmak. Eğer birazcık kasılma hissederseniz çift sık iğne de batabilirsiniz. Bakalım şu şekilde, bakın birazcık sanki kasacak gibi. Bu şekilde görüntü olarak birazcık kasacak gibi hissederseniz, mesela ben şu an bu noktaya 2 tane sık iğne yaparak birazcık rahatlattım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer türlü her boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Buradan başlangıç yaptık. Devamında aynı şekilde ilerleyeceğim. Taban kısmına da yapıp yine başlangıç noktama kadar devam edeceğim. Size bu şekilde ölçümü de söylemek istiyorum. Bakın şu şekilde ölçtüğümüzde 27 santim, hatta 27,5 santim diyebiliriz. Diğer türlü şuradaki uzunluğunu söylemek istiyorum. 19,5 santim. Şu ortada düz eksiltme yapmadığımız kısmı da söyleyelim. 16 santim uzunluğunda. Bu şekilde iki parçamızı tamamlıyoruz. Sonradan dediğim gibi üzerine de bir sıra boyunca sık iğne dönerek tamamlıyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi tüm kenar kısmını bakın dolaşıp burada ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamlayıp ipimi kestim. Şunu söylemek istiyorum, çift sık iğne de batabilirsiniz demiştim ama bence yeterli oldu, kasma olmuyor. Zaten üzerine bir kez de ütüleme yapınca bence dümdüz olacak. O yüzden ben her boşluğa tek sık iğne yaptım. Bunu da söylemek istiyorum. Bir de şu kenar dönüş kısımlarına 2 tane sık iğne yaptım ki şu dönüş kısmımız daha kolay olsun diye. Yine alttaki kenar kısmı, buradaki kenar kısmı ve buradaki kenar kısmında da aynı şekilde çift batarak dönüşlerimi kolaylaştırmış oldum. Bakın diğer parçamda da aynı şekilde tüm etrafı dolaşarak tamamladım. Şimdi bu iki parçamızı bir kenara alacağız. Kenar kısmına başlangıç yapacağız. Aslında kenar, taban ve diğer kenar bir bütün halinde yapıyor olacağız. Onu da şu şekilde incelediğimizde genişlik 6 santim diyordu. Hemen zincir çekerek başlangıcımızı yapalım. Krem rengimizde, hasır rengimizde devam edeceğiz. Bir tane zincir çektim, devam ettim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane, bakalım, 8 tane zincir çekiyorum. 8 tane zincirimi çektikten sonra bir tane daha zincir çektim. 8. zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz hemen. Şimdi son zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekemedim. İpimi yukarıya çekiyorum. Ve tek sefer çekerek son sık iğnemi yaptım. Sıra sonunda saydığımızda zincirle beraber bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Şu şekilde ölçtüğümde de bakın 6 santim genişliğinde olmuş oldu. Şimdi dönüşümü sağlıyorum. Hemen şöyle diğer tarafını döndürdüm. Bir tane zincirimi çektim. Dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum.
bir tane sık iğne, yandaki boşluğa atlıyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar yine her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimde son boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek tek sık iğnemi yapmış olduk. Son sık iğnemizi yapmış olduk, pardon. Daha sonra örgümü döndürdüm. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim ve sık iğnemi yaparak başlangıcımı yapıyorum. Yine devamında her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Daha sonra sıra sonunda bir zincir çekip hemen dibindeki boşluğa batarak 4. sıramızın başlangıcını yapacağız. Hep bu şekilde ilerliyoruz. Ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Bakın şu ara kısmını yapıyoruz. Şimdi bakın şu şekilde en son birleştirme yapacağız. Şimdi buradan başladık. Taban kısmını ve diğer kenar kısmına, yani şuraya kadar olan mesafeye ulaşana kadar bu şekilde ilerleyip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi kenar kısmı istediğim uzunluğa ulaşana kadar ördüm, tamamladım. Toplamda 66 santim uzunluğunda oldu. Ama bu sizin çantanıza göre farklılık gösterebilir. Ben şu şekilde yaptım. Bakın şu şekilde tutuyorum. Her seferinde etrafını bu şekilde ölçtüm. Yeterli mi değil mi diye. Üstte sadece böyle bir sıra boşluk bıraktım. Onu da şunun için bıraktım. Şimdi son ilmeğim bakın burada. Son boşluğuma da sık iğnemi yaptım. Sıramı tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki, bakın yatay bir şekilde ilerleyeceğim için aynı sık iğnenin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. İpimizi çekip sık iğnemizi yapıyoruz. Bir sıra boyunca aynı çantanın kenar gövde kısmında gittiğimiz gibi bakın şu şekilde ilerleyeceğim. Burada bir sıra boyunca gitmiştik ya, aynı o şekilde burada da bir sıra boyunca sık iğne gideceğiz. Daha sonrasında birleştireceğiz buraya. O yüzden üstte sadece minik bir boşluk bıraktım. Böyle hani fite fit ayarlama yapmadım. Çünkü sık iğne gidince tam eşitlenecek diye düşündüğüm için birazcık boşluk bıraktım. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi hep aynı şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Kenar kısmına geldiğimizde dönüşleri kolaylaştırabilmek adına çift sık iğne batıyoruz. Buraya da aynı şekilde ve devamında başlangıç noktama kadar aynı şekilde ilerleyip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi tüm kenar boyunca döndüm geldim. Bakın başlangıç noktamın hemen önündeki boşluktayım. Son boşluğuma da bir tane sık iğnemi yaptım ve birinci sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek sıramı birleştiriyor ve ilmek yürütmemi yapmış oluyorum. Bu şekilde tamamladıktan sonra bakın parçamızın tüm etrafı dolaşarak tamamladıktan sonra birleştirme işlemine geldi sıra. Hemen şöyle ön tarafı burası. Şimdi ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi bıraktım. Daha sonra bu arkadaki gövde kısmıyla şu şekilde elimizi iyice birleştiriyoruz. Birinci boşluktan tığımı geçirdim. Hemen ilmeği takıyorum tığıma. İçerisinden çekiyorum. Daha sonra yandaki boşluktan, bakın üstteki gövde kısmındaki boşluktan tığımı geçirdim. Alttaki karşılık gelen boşluktan da tığımı geçiriyorum. İpimi üst kısma kadar çektim. Bakın şu an gövde üst kısmındayım. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Şu şekilde tutuyoruz bakın. İkisini birleştirilmiş şekilde. Hemen alttaki boşluktan tığımı geçiriyorum. En alttaki parçadaki boşluktan da tığımı geçirdim. İpimi üst kısmına çekiyorum. Burada ilmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Çok bol olmamasına özen gösterelim lütfen. İki parçayı birleştirmiştik. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Altta karşılık gelen kısımdan da tığımı geçiriyorum. İpi yukarı kısma kadar çekiyoruz. İlmeğimizin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemizi yapıyoruz. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Alttaki boşluktan da tığımı geçiriyorum. İpi tığımın ucuna takıp üste çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. Bakın burada ilmeğim ve ipim var. İlmeğimin içerisine ipimi geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Alttaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Hemen en alttaki parçamızdaki boşluktan da tığımızı geçirdik. İpimizi
üst kısmına kadar çekiyoruz ve ilmeğimizin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemizi yapıyoruz. Alttaki boşluktan tığımı geçirdim. Alttaki parçadaki kenar kısmından da tığımı geçiriyorum. İpi tuttum, yukarıya çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Şimdi bu şekilde şu kenar kısmına kadar devam ediyorum. Şimdi taban kısmına kadar ilerledim. Şöyle normal bir dönüş yapıyoruz. Ekstra farklı bir şey yapmıyoruz. Sadece arkadaki parçamı döndürüyorum. Hemen şöyle alttaki boşluktan tığımı geçirdim. Yine parçamdaki boşluktan da tığımı geçiriyorum. İpimi üst kısmına kadar çekiyorum. Şu anda ben video çekerek yapmaya çalıştığım için birazcık zorluyor açıkçası. Diğer türlü inanın zor değil. Sadece böyle ekranda size düz bir şekilde göstermeye çalıştığım için zorlanıyorum yani açıdan dolayı. İpimi yukarı çektikten sonra ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Burada da dediğim gibi farklı bir şey yok. Sadece normal bir şekilde dönüşümüzü sağladık. Devamı da yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Kenar kısmına kadar ilerleyeceğim. Bu kısmı tamamladıktan sonra diğer parçamı da aynı şekilde başlangıcını yapıp birleştirip geliyorum. Size bahsettiğim gibi tüm kenar kısmını bakın birleştirdim geldim. Hatta şu üst kısmını da birleştirmesini yaptım. Şimdi diğer tarafa beraber yapacağız. Şöyle göstermem gerekirse bakın gayet güzel dümdüzgün oldu. Şimdi modeli incelediğimde şu üstte birazcık böyle birleştirme vardı. Daha sonra fermuar yerleştirilmişti. Biz de yine aynı şekilde yapacağız. Diğer türlü zaten bakın şu şekilde çok bir açıklık olduğu için fermuar dikince formu bozulacaktı. Bu şekilde daha güzel gözükeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi modelde de bu şekilde gördüm. Şimdi bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapalım. Daha sonra şu bakın bu şekilde kenarımız var ya şöyle iç kısma doğru kıvırıyoruz. Bakın bu şekilde birleştirdik yani. Tığımı boşluktan en üstteki boşluktan alttaki tüm boşluklardan tığımı geçirebildim. Bakın hepsinden 1, 2, 3, 4 tane kısımdan geçirmiş olduk boşluktan. İlmeğimi takıyorum tığıma. Üste kadar çekiyorum. Bakın en üste kadar çektim ilmeğimi. Daha sonra hemen yandaki boşluğa atlıyorum. Altta da yine aynı şekilde bakın sırasıyla boşluklardan tığımızı geçiriyoruz. Daha sonra yine üste kadar ipimizi çekiyoruz. İlmeğimizi içerisinden geçirdik. Yandaki boşluğa geçtim. Yine şöyle alta kadar tığımı çıkartıyorum. İpimi yukarı kısma kadar çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Son kez yapıyoruz. Artık çünkü hem ilmeklerimiz bitiyor. Bakın. Boşluktan yine şöyle üst kısma kadar çekip ilmeğimin içerisinden geçirdim. Bakın bu kısmı bu şekilde birleştirmiş olduk. Daha sonrasında en sonki ilmeğimin boşluğumu içerisinden çekiyorum iç kısma. Bakın sadece iç kısma çektim. Burada 1 2 tane zincir çekiyorum. İpimizi kesiyoruz artık. Daha sonra iç kısmından yok edeceğiz. Aynı şekilde bu ipimi de içeriye çekerek yok edeceğim. Bakın bu şekilde bir birleştirme yapmış olduk. Aynısını bu tarafta da yapmıştım. Az önce söylediğim gibi. Şimdi bakın arada da bu kadar bir boşluğumuz kalıyor ve formu da gayet güzel gözüküyor. Astarlama ve fermuar kısmını yapacağız. Şimdi bakın şu şekilde bir astar diktim geldim. Kenarlarını birazcık bu tarafı birazcık daha böyle V şeklinde oldu ama iki tarafı da aslında V şeklinde form verdim. Çünkü bu üst kısmını bakın şu şekilde V şeklinde olması gerekiyor. Burada çünkü bu kısmını diktiğimiz için tamamen dümdüz bir astarlama yapmıyoruz. Yani üst kısmında taban kısmına göre daha dar olması gerekiyor. Yanları değil bakın çantamızın yanları değil. Mesela şu kısma kadar düz astar ilerletip buradan sonra şöyle kumaşınızı biraz V şeklinde keserseniz astarlamanızı daha güzel yerleştireceksiniz. Ondan sonra ben üzerine fermuarımı da diktim. Bakın dikiş makinesi bu şekilde fermuarımı da diktim. Sadece çantamın içerisine yerleştirip bakın şu şekilde içerisine yerleştirip
sabitleme kısmı kaldı. Bunu da biliyorsunuz ki daha önceki çanta yapım videolarımda da göstermiştim. El ile dikiş yapıyorum. Çantaya sabitleme kısmını elde dikiş yapıyoruz. Sadece kenarlardan dikiş üzerinden dikerek ilerleyeceğim. Bu kısma sabitleyeceğim. Astarlamayı bu şekilde kısaca bahsetmek istedim. Ayrıntılı bir şekilde göstermeyeceğim. Bakın buraya bunu sabitleyeceğim daha sonrasında. Şimdi bunu bir kenara aldığımızda modeli incelediğimizde küçük bir çanta görüyorsunuz. Şu şekilde bakmak istiyorum. Küçük bir çanta gözüküyor üst kısmında. Onun da ben bir tarafını yaptım. Diğer tarafını beraber yapacağız. Hatta şu an üst kısmına geldim ama sizinle yeniden kısa bir başlangıç yapalım. Devamında buradan ilerleyeceğiz. Şimdi şu şekilde ipimi aldığımızda yine turkuaz rengimize başlıyoruz. Arada hasır krem rengimiz var. Sonra yine turkuazla bitiriyoruz. 3 sıra yine 3 sıra 3 sıra 3 sıra yapıyoruz. 3 6 9 sıra gitmiş olacağız. Tamamlayacağız. Daha sonra üzerine sık iğneler giderek hani böyle iç kısma doğru dönüşünü sağlayacağız. Şimdi ben kendimce bir sayı belirledim. Bunu daha fazla daha küçüğü çok kullanışlı olmaz ama daha da büyütebilirsiniz isterseniz. Bence bu formu da gayet güzel oldu. Zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyorum. Bu mini çantamızın bu şekilde dikey olacak hali. Bakın yatay değil dikey örüyoruz. Diğer çantamızda aynı şekilde yapmıştık. Yani bu şekilde genişliği değil dikey uzunluk hali. 11 tane zincir çektikten sonra 11. zinciri parmağımla tutuyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen 11. zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra yandaki boşluktan zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her zincire bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sondaki zincirimden de tığımı geçirdim ve sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde büzüşmüş oluyor. Şöyle düzeltiyoruz elimizde. Ve sıra sonunda toplamda bir tane zincir çekerek dönüş sağlamıştık ya 12 tane sık iğneye ulaşmış olduk zincirimizle beraber. Daha sonra örgümü döndürüyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atlayıp ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum ve yandaki boşluğa atlayıp sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi sıra sonundaki en sondaki boşluğumuzdan tığımı geçiriyorum. Geçiremedim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım ve sıra sonunda saydığımızda yine 12 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Devamında örgümün ön kısmını döndürüyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa batarak 3. sıramın başlangıcını yapmış oldum. Yandaki boşluğa atlayıp bir tane sık iğne yapıyorum ve sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim. 3 sıra yaptıktan sonra renk değişikliğine gidiyoruz. Biliyorsunuz ki diğer rengimi düğümleyip başlangıcımı yapacağım. Bir tane zincir çekip hemen dibindeki boşluğa sık iğne yaparak yine başlangıcımı yapıyor olacağım. Dediğim gibi 9 sıra boyunca bu şekilde yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi 9 sıra gittikten sonra şu kenar üst kısmını göstereceğim. Burada 9. sıramızı tamamlıyoruz. Bakın ipimi değiştirdim. Daha sonrasında bir tane zincir çektim. Hemen bakın üstteki sık iğneyi yatay bir şekilde olan kısımdan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Daha sonrasında yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Aynı çantamızın gövde kısmındaki gibi her boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi sıra sonunda kenar kısmında aynı boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum.
Sadece kenar kısmında yapıyorum. Dönüşümüzü kolaylaştırsın diye ve sadece kenar kısımlarını çift sık iğne yapacağız ve sadece birinci sıramızda çift batacağız. Buradaki kenar kısmına, buradaki ve buradaki kenar kısmına da çift sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. İkinci sıramda ise herhangi bir arttırma yapmayacağız. Yani kenar kısımlarında da tek sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi ben şu kenar kısmına kadar ilerleyip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi bakın sıra sonuna kadar ilerledim. Sondaki başlangıç yaptığım noktam var. Bir tane zincir çekerek. Buraya da batıp bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra ilk sık iğnenin tepesinden şöyle tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı tamamlıyorum. Daha sonra bir tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki boşluğa batıp bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atlayıp bir tane tek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Az önce de söylediğim gibi bu noktada kenar kısmına geldiğimizde çift batmıyoruz. Çünkü yukarıya doğru bir dönüş elde etmemiz gerekiyor. O yüzden bakın bir yandan konuşurken kenar kısmına kadar ilerledim. Kenar kısmına da sadece her boşluğa bir tane sık iğne yaparak dönüşümüzü sağlıyoruz. Dönüş sağladıkça bakın bu şekilde İç kısma doğru da dönmeler başlıyor. Bakın şimdi şuraya da battığımda bakın içe doğru bir dönüş oluyor. Yani demek istediğim bakın 2 sıra daha bu şekilde gidince bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyoruz. O yüzden sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yapıp geliyorum. Sıra sonunda ilmek yürütmemi yapacağım. Bir zincir çekip hemen dibindeki boşluğa batarak bir sıra daha gidip geleceğim. Yani toplamda bakın 1, 2, bir de başlangıcımıza 3 sıra gitmiş olacağız. İkinci sıramızın başlangıcını yaptık. Üstüne bir sıra daha gidip sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi bahsettiğim gibi bakın diğer parçamı da tamamladım geldim. İki parçamızı tamamladıktan sonra sıra geliyor birleştirme işlemini. Burada dikerek yapacağız. İğneme ipimi taktım. Üstte ne kadar bir boşluk kalmasını istiyorsanız şu şekilde eşitledikten sonra şöyle göz kararı bir ayarlama yapacağım. Dediğim gibi ne kadar üstte boşluk kalsın istiyorsanız o kadar boşluk bırakıyoruz. Ve şöyle eşitlediğimde tam karşılık gelen kısımdan iğnemi geçiriyorum. Bakın karşılıklı tüm sık iğnelerin arasından iğnemi geçirerek dikeceğim. Burada önemli olan eşitliği bozmamak, eşit bir şekilde ilerleyebilmek. Onun dışında ekstra farklı bir şey yok. Düz bir dikiş yapıyoruz. Az önce de söylediğim gibi bu üstteki boşluk kısmını ne kadar bırakmak istemeniz tamamen sizinle alakalı bir şey. Ben göz kararı bakın bir boşlukluk ayarladım ve devamında dikme işlemime başladım. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde dikme işlemine devam edeceğim. Tabi diğer tarafta da başlangıçta bıraktığım kadar eşit boşluk bırakarak ilerliyorum. Bakın bu şekilde dikme işlemimi tamamladım. Bence yeterli bir açıklıkta oldu ve gayet sevimli oldu. Şimdi bunun içinde minik bir fermuarlama yapacağım. İsterseniz astarlama da yapabilirsiniz. Şu şekilde yerleştirdikten sonra böyle tüm iç kısmından dikerek buraya fermuar kısmımı tamamlayacağım. Ve gayet güzel kullanışlı bir çanta olacak. Şimdi bunu daha sonra yapacağım. Şunu söylemek istiyorum. Çantamızı bu şekilde tamamladıktan sonra hala astarlamasını bitirmedim. Askı kısmından da bahsedeyim. Şu şekilde elimde olan bir zinciri kullanacağım. Modelde de zincir askı kullanılmıştı. Hemen kenar kısmından bakın bu şekilde geçiriyorsunuz. Gayet kolay bir kullanım oluyor. Diğer taraftan da aynı şekilde askımızı geçiriyoruz. Bu boyutu tamamen size kalmış bir şey. Her boya göre değişiklik gösterebiliyor. Standart bir şekilde satılıyor. 1.20 boyu oluyor sanırım. Hepsi öyle mi bilmiyorum ama benim aldığım o şekildeydi. Ve benim için uzun geldiği için ben kestim, kısalttım. Hatta kısalttığım bir kısımdan da şimdi buraya kullanacağım. Ve elimde bu şekilde bakın tak çıkar şeklinde bir tane halkam vardı. Yine gold, onu kullanacağım. Kalan zincirinizden de yani uzun aldığınızda da kalan zincirinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Buradaki askımızı sabitleyelim. Hemen şöyle ucunu açık bırakmıştım bakın.
Şuradan mesela ya da tam tepe noktasından geçirirsek daha iyi olacak. Fermuarlama yaptıktan sonra, çantamızı tamamladıktan sonra şu şekilde iç kısmından herhangi bir yerinden, yani görsel olarak nasıl geçirdim sanırım. Evet. Buraya bunu sabitliyorum şu şekilde. Tam orta kısmına oldu mu? Sanırım oldu. Bakın bu şekilde sabitledikten sonra şöyle herhangi bir yerinden bunu istediğiniz zaman hem kullanabilirsiniz hem de istediğiniz zaman çıkartabilirsiniz ve istediğiniz yerde bakın bu şekilde kullanmanız açısından gayet güzel olacak. Sadece bir tane halkaya ihtiyacınız var. Diğer türlü hazır bir zincir aldığınızda bir kısmını buna da kullanabiliyorsunuz. Benim yaptığım gibi. Bence gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Bence gayet güzel oldu. Modelle de birebir çalışmaya çalıştım. Sadece logomuz eksik. Diğer türlü gayet kullanışlı, sevimli bir çanta oldu. Bu arada ipimden bahsetmem gerekirse başlangıçta miktarını söylemiştim. Hala bakın şu kadarcık iplerim kaldı. Bu 150 gramdı. Bu da 50 gramdı. Yani bir adet yumak almanız yeterli oluyor. O yüzden de uygun maliyetli bir çanta olmuş oldu. Dediğim gibi ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.